...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları. Cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası. Astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı? Cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncil'i, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, dikili taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü. İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim, Vefk nedir, çeşitleri, Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı, Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz, büyü nedir, filmlerdeki metafizik bilgiler, Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi, Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum. Eğer yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz, biri size gösterseydi, kanıtlasaydı, bu sizi korkutur muydu? İnsanların gerçeği bilme hakkı var. Bu 7 milyar insana ait. Peki nedir bu? Size söylesem inanmazdınız. Bu yüzden size göstereceğim. Ne yapacaksın? Tüm dünyaya bir anda tam açıklama. İnsanlar merak etmeye, bilinmeyenle karşılaşmaya devam ediyor. Geliyor, geliyor, geliyorlar. Gerçeğe susamışlar. Başka insanlar veya varlıklar da olabilir mi sizce? Neden bu kadar büyük bir sistem, boyutlar, evrenler yarattı? Sadece bizim için mi her şeyi sakladı? Veya biz fazla korkuyor, bilinç altında ya da belki de geçmiş enkarnasyonlarda artık dibe vurduk ve artık bilmek istemiyoruz. Ancak yine de Allah sistemi bizi zorluyor. İfşa ya da açıklama günü, Disclosure Day filmi Haziran'da gişe rekorları kıracak. Steven Spielberg'in yeni filmi. Ne anlatıyor bu film? Onun fragman sözleriyle yola başladım. Kadim Mısır'da bir Mısır firavunu Psammetikus
ismi, dilin kökeni deneyini yapıyor. Ne kadar aydınlanmışlar, çok araştırıyorlarmış, bizden bayağı ileriler farkındalık anlamında. Firavun dilin ve insanlığın kökenini merak ediyor ve bunun için bir deney yapmaya karar veriyor. İki yeni doğan bebeği hiçbir insan sesi duymayacakları şekilde bir çobanın gözetimine veriyor. Çobana da çocuklarla hiçbir şekilde konuşmamasını tembihliyor. Çocuklar bir kulübede bu çobanla birlikte yaşarlarken hiçbir şekilde konuşmuyorlar. Ne birbirleriyle ne de çobanla. Bir süre sonra büyüyorlar bunlar. Artık herhalde 2-3 yaşına geliyorlar. Bebeklerden biri ekmek gördüğünde bekos diye bir ses çıkartıyor. Bu kelime o dönemde Frikçe, Frikya dilinde ekmek anlamına geliyor o dönemde. Daha sonra da bu Frikçe'ye benzer sesler çıkartmaya devam ediyorlar. Firavun bu olayı duyunca insanların doğuştan Frikçe konuştuklarına inanıyor. Frikya, Anadolu medeniyeti, Lidya, Hitit, Frik ve bunların tamamı antik Sümer'e dayanıyor köken olarak. Şimdi Orta Asya'yı da çok iyi bilen biri olarak, orada konuşulan Türkçeyi de çok iyi bilen biri olarak, Türkiye Türkçesi ile Orta Asya Türkçesi arasında fark var. Bazı kelimeler benzese de Frikçe'ye bizim Türkçemiz daha çok benziyor. Yani iki dilin karışımı olmuş ya da Hitit, Frik, Lidya hepsinin karışımıyla Türkçeyi birleştir. Biraz da Rumca kat işin içine. Bizim Türkçemiz böyle bir kompleks haline gelmiş. Tabii bu medeniyetleri teker teker incelememiz gerekiyor. Dil olarak da yapısını birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi Sümer dediğimiz zaman tabii ki Muazzez İlmiye Cüh hocamızın derin bilgilerinden faydalanmak gerekiyor. Onun şöyle dediğini hatırlıyorum. Adem'le ilgili Sümer tabletleri bayağı bir araştırılmış ve Taktuk diye adlandırılan tabletler bulunmuş. Bu tabletlerin bir kısmı kayıp imiş. Bulunan kısımda Adem'le Havva'dan Taktuk diye bahsedildiği bu isim acaba neden verildi Sümer'de? Demek ki Adem'le Havva bu sesleri çıkartıyorlar. Şimdi bu filmde, Disclosure filminde Taktuk diye konuşuyor kadın. Biraz sonra bahsedeceğim daha detaylı. Bu konuşma Adem'in ilk konuşma dili. Benim anladığım budur. Ve Sümer tabletlerinde Adem ile Havva'dan bahsedilmesinin sebebi de budur. İlk dil bu şekilde. Ve Sümerce'ye de dayanıyor bu dilin kökü. Bunun bir önceki Ademlerde, Atlantis'te de benzer konuşma dili olduğunu düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Bağlantıyı bu şekilde kurdum. Biraz filmden bahsedelim. Emily Blunt, yaşananlarla garip bir bağlantısı olan bir meteorolog. Onu canlandırıyor. Josh O'Connor ise Daniel rolünde gizli bilgilere erişimi olan ve görünüşe göre Blunt'ın karakteriyle gizemli bir bağlantısı bulunan bir siber güvenlik uzmanı. Colin Firth ise tüm dünyayı karanlıkta tutmaktan mutluluk duyacak türden bürokratik bir kapı bekçisine benziyor. Yani karanlık, derin devlet veya dünyayı yöneten o illuminatlardan biri. Eğer bu düzeni bir gün daha korumak anlamına geliyorsa bu dinamik tek başına zaten güçlü. Ancak bir de tanıtım videosundaki yaratık görüntüsünü ekleyin, yani fragmanlardaki senaryo etrafındaki gizlilik ve Spielberg'in
filmin mutlaka eksiksiz ve ani bir şekilde deneyimlenmesi gerektiği konusundaki tekrarlanan ısrarı. Sürekli şunu söylüyor Spielberg tanıtımlarda: gerçeğe en yakın olanı yaptık. Tam gerçeği yapamadık demek istiyor ama en yakın olanını yaptık bu filmde anlatılan. İfşa çok yakın diyor. O noktaya gelmiş. Daha doğrusu zaman bu zaman diyor. Çünkü önümüzde dolunaylar var ve ağır dolunaylar, bir de tutulmalar var yazın ortasında. Hem ay hem de güneş tutulması. Astrolog arkadaşlarımız çok daha detaylı anlatırlar bu konuyu. Ama bu yaz çok kolay geçmeyecek. Hatta 2027 dahil kolay olmayacak. Hem para düzenleri hem de yönetim sistemleri bayağı bir değişecek. Haklının haksızın ayrıldığı bir döneme giriyoruz. Mazlumun ahının yerde kalmayacağı bir döneme giriyoruz. Gençliğin devrimsel hareket edeceği bir döneme giriyoruz. Yani düzen değişiyor. Bütün dünya için bu geçerli. Ve Avrupa ile ilgili de karanlık rüzgarlar esecek gibi görünüyor özellikle. O kendilerini çok güçlü zanneden devletlerin de asıl yüzlerinin ortaya çıkacağı bir dönem. Önümüzdeki dönem. Her iki kutup içinde bahsediyorum. Yani tek batıya dönmüyorum yüzümü. Doğuya da yüzümü dönüyorum. 3. Türden Yakınlaşmalar adlı film, temas ve saplantı üzerine yazılmış en iyi sinema öykülerinden biri olarak kabul ediliyordu. E.T. uzaylı yaşamını şimdiye kadar beyaz perdede yansıtılan en duygusal ilişkilerden birine dönüştürdü. Dünyalar Savaşı. Ben bu filmi ustanın aslında hiç bitirmediği bir konuşmaya geri dönmesi olarak görüyorum. Uzaylıların gerçek olmasından daha büyük bir şey var sloganı, yalnız olmadığımızı bize kanıtlayan biri varsa diyor. Bu sizi korkutur muydu? Bu harika bir giriş cümlesi, çünkü hikayeyi basit bir istila imgesinden uzaklaştırıp psikolojik sonuçlara doğru yönlendiriyor. Burada olup olmadıkları sadece onların burada olup olmadıklarıyla ilgili değil. Sonunda kesin olarak bildiğimiz takdirde başımıza ne geleceğiyle ilgili. Yani bilsek ne olurdu acaba? Ayrıca bu uzaylı dediğiniz arkadaşlar da öyle bizim gibi et kemik falan değiller. Bunlar daha çok cinli yapılara benzeyen varlıklar. Farklı katmanlardaki enerjitik varlıklar sana ancak yansıma yapabilir veya senin içine girip Volkin olarak konuşabilir. Bu soru yıllar önce olduğundan 2026'da daha da etkili görünüyor. Onların açıklamalarına devam ediyorum bu arada. Tanımlanamayan konular etrafında dönen konuşmaların yaşandığı bir dönem bu dönem. Hava olayları hakkındaki gizli programlar ve resmi açıklamalar çok daha yaygın hale geldi. Bu nedenle açıklama günü, yani Disclosure Day filmi sinemalarda gösterime acaba nasıl girecek? Eminim ki çok izlenecek. Belki de gerçeklik bize anlatılandan daha tuhaftır. Ters yüz edin her şeyi. Spielberg bunu açıkça anlıyor ve görünüşe göre başka varlıklar var demiş. Cevabın gerçeğe en yakın olduğunu farkındalığın. Sürekli bunu söylüyor. Ama yine de korkutucu kalacak kadar uzak olması izleyici için adeta mıknatıs görevi görüyor. Tersine mühendislikten fayda sağlamak, evet bunu insanlar her zaman çok seviyor. Anadolu medeniyetlerine geri dönelim. Urartular, Lidyalılar, Frikya, Hititler birçok medeniyet geçmiş. Ve dillerini de birbirlerine aktarmışlar. Mesela bu Sümerler'de tanrıların başlarındaki başlıklar, şapkalar, Frigya şapkaları aynı hemen hemen.
tanrılarının taktıkları şapkalar daha sonra hepsi takıyor. Anadolu'daki halklar hep başlarına üstleri sivri, uzun böyle hune gibi şapkalar takıyorlar. Zaten kabartmalarda da o şekilde gösteriyor. Sümer'den Frigya'ya, Lidya'ya, Anadolu uygarlıklarına aslında bu gelenek geçiş yapmış. Simya da geçiş yapmış. İnsanlarda kimya, cinni varlıklardan öğrenilen, daha sonra geliştirilen simya formülleri. Bu Frigyalılara yardım eden metafizik varlıklar, onlar bu şapkadan takıyorlarmış ya da tanrıları onların öyle kabul ettikleri bazı üst boyutsal varlıklar. Ama bu şapkalarda bir tılsım var, bir sihir var. Neden bu şapkaları takmışlar bu insanlar? O varlıklarla aynı anten gibi birbirleriyle temas edebilmek için takmışlar. Mesela Harry Potter'ın seçici şapkası. Çocukları seçiyor ya. Gryffindor muydu? Slytherin falan diyordu. Harry Potter'daki bu seçici şapkada bunlardandı. Yine şapkanın olduğu pek çok kadim bilgilerde yerler var. Anadolu'dan Avrupa'ya da geçiş yapmış. Şirinler mesela çizgi filmdeki hepsinin başında şapka var. Ve bunları kullanıyorlar. Genelde de bu şifacı, simyacılar falan bunu kullanıyor. O şapkayı kullanan metafizik ordu insanları kendilerine köle yapmak için böyle bir yöntem bulmuş. Hepinizin elinde cep telefonu olduğu gibi hepsinin başında da benzer şapkalar var. Artık nasıl yapılıyorlarsa anında iletişim kurabiliyorlar. Cin tayfesiyle ya da kendilerince tanrılarıyla diyelim. Mesela cadılar, onların da başlarında böyle şapkalar yok muydu? Hala da takan cadılar var. Cadı şapkası gibi. Yine başka örnek verirsek eşek kulaklı Midas var Frigya'da. Bu da insan-cin karışımı melez. Hükmediyor o topraklara ve muazzam zengin altın üretiyor. Sihir gücü var. Emrinde birçok varlık, cin var. Bu simya gücü, büyümaji gücüyle simyayı kimyaya çevirerek altın elde ediyor. Bunun uzun kulakları falan var. Kafasında şapka var. İster Volkin dersin, ister cin melez karışımı dersin. Ama bu normal bir insan değil. Şimdi bu tür varlıkların gözlerinden de anlayabilirsiniz. Sabit bir noktaya bakamazlar. Zaten o enerjiyi de algılarsınız. Bedenle içindeki ruhun farklı olduğunu hissedersiniz. Bu tür Volkin olaylarında normal ruh kendi rızası ile askıya alınır. İçeriye farklı bir varlık girer ve o bedeni kullanarak ifşalarda da bulunur, konuşur, farklı işler de yapar. Bu melez varlıklar insan bedenine girdikleri zaman cin olsun ya da üst boyutsal bir varlık olsun, istiyorsan melek de, peygamber dediğimiz elçilerde de aslında normal ruh yoktur. Ya bir şekilde Volkin gibi giriş vardır veya peygamberimiz gibi miraca çıkması gibi belli aşamalardan geçirtilir o ruh. Şimdi demek istediğim, Midas dediğimiz bu kral halkın kendilerini zengin etmesi için başa getirdikleri, aslında çok da sevmedikleri bir kral. Fakat bu kendi halkı için altın elde ediyor.
yemek pişirir gibi. Yani Midas'ı kullanmışlar. Ve bu cin melezi o bedende çok rahatsız olarak yaşamış. Çok acı çekmiş maddesel bedende de. Genelde de böyle oluyor bu melez varlıklar. İnsan bedenini istemiyorlar aslında. Hani mecburen görev gereği gelip burada bir süre görev yapıp sonra gidiyorlar. Ama Midas uzun süre kalmış. İlahi sistem ne kadar büyü sihir yapsa da ters bir yaratımda olduğu için bu Midas gibi varlıklar lanetleniyor. Bazı insan veya cin karışımı varlıklar da tarihte dediğim gibi olmuş. Ama bunlar hep halktan uzakta yaşamışlar. Çünkü bunların halkın içinde yaşaması çok kolay olmuyor. Mesela Belkıs, Hazreti Süleyman'ın eşi, o da bir melez. O da normal bir insan değil. Yakında uçan arabalar olacak. Normal arabalar kalkacak. Normal para sistemi kalkacak. Dijital para sistemine geçilecek. Yönetimler de giderek yapay zeka kontrolünde olacak. Her şey kontrol edilecek ama bu size çok daha konforlu gelecek. Yeraltı yaşamları olacak. Yani şu anda metrolar nasıl? Aynı şekilde yeraltı şehirleri kurulacak. Çünkü yeryüzündeki yaşam belli bölgelerde çok daha zor bir hale gelecek. Aşırı ısınmalardan dolayı bazı bugün bereketli gibi görünen yerler çöle dönüşebilecek. Bu önümüzdeki kova çağı 20 yıllık, 19 yıllık süreç devrimsel bir süreç. Yani delirme noktasına gelen insanlar, bildiğim her şey yanlışmış deyip tersine çevirenler hayatlarını maddi manevi çok fazla olacak. Ve teknoloji de zirve yapacak. Hem de 1-2 yıl içerisinde muazzam değişmeler var. Daha sonra bu katlanarak gider zaten. Birbirinizi düşündüğünüz zaman artık telefona ihtiyaç duymadan size takılan bir çip veya herhangi bir bileklik diyelim vesaire, onun sayesinde nöronların çalışmasını aktive ederek arka beyin ile ön prefrontal birleşimiyle aynalama yaparak birbiriniz arasında bu kodlamayı aktive ediyorsun. Sesle, büyük olasılıkla. Daha sonra da telefon kullanmadan direkt olarak binlerce kilometre ötedeki akrabanızla düşünce bazında, bakın düşünce bazında görüşmeye başlıyorsun. Birbirinizi görüyorsunuz hatta. Hologram olarak. Havaya yansıtıyorsunuz görüşlerinizi. Gözleriniz değişiyor bir anda. Beyin gözleri aktive ediyor ve gözler mercek gibi çalışıp karşıya yansıtıyor görüntüyü. Bu şekilde bir iletişim ve hazır olun. Çok yakın bir zamanda bu olacak. Artık şu andaki internet gibi internete de ihtiyaç olmayacak. Aynı cinlerin sisteminde olduğu gibi tam olarak onlar bizden bayağı ileriler çünkü bu şekilde iletişimde. Birbirinizi düşündüğünüzde beyninizin içinde birbirinizle görüşeceksiniz. Belki konuşma unutulabilir. Her şey düşüncesel olduğu için ve tak tuk Adem Havvası gibi asıl bu konuşma gerektiği zamanda olabilir. Dünya dilleri de unutulabilir. İlksel dile de geçilebilir. Veya hiç sessizde görüşülebilir önümüzdeki dönemde. Yapay zeka zirve yapacak. Dediğim gibi robot eşleriniz olabilir. Robot çocuklarınız, kedi köpekleriniz olabilir. Ve hayatlarınız
son derece iyi beslenme tabletleriyle normal gıdanın yerine geçecek, bedene en iyi şekilde takviye edici tabletlerle veya bir takım iğneler de olabilir. Ya da farklı şekilde derinize yapıştırılan bir zamp gibi bir şey. Öyle bir şey de görmüştüm. Bu şekilde beslenme yönüne de geçebileceksiniz. Üreme ise laboratuvarlarda yapılabilir. Onun da farklı mutlaka bulunacaktır. Burada onu açıklamayalım. Artık özellikle cinler alemi net olarak ifşa edilecek. Kıyamete 5 kaladayız. Onlara süre tanınmıştı. Bizim onları görmememiz, bilmememiz için. Ama bu sürenin sonuna geldiğimiz için artık aleni onların alemlerini de görmeye, bilmeye, onlarla iletişime geçmeye başlayacağız. Mesela 2 gün önce bilinen bir büyücü arkadaşın kendine bağladığı yaklaşık 15-20 tane cin arkadaş ziyarete geldiler benim niyetimi öğrenmek için. Niyetimi öğrenince de ben bütün varlıklara karşı saygı, sevgi gösteririm. Sadece et kemik olması gerekmiyor. Böcekleri bile elime alır severim. Dolayısıyla bunlara da o şekilde bir karşılama yaptım. Anladılar niyetimi ve özür dileyerek döndüler. Şimdi bunlar artık çok net olarak kendilerini göstermeye başladılar. Daha da artacak. Ve metafizikçi dişil insanlar, özellikle bazı erkek metafizikçiyim diyen arkadaşlar kadınların ilerleyemeyeceğini düşünüyorlar. Ama bugün sen kadınsın, yarın erkeksin enkarnasyonlara girdiğinde ruhun cinsiyeti yoktur. Bilmiyorsanız da inşallah bu farkındalığa varırsınız. Deneyimlerden ibaret burası. Diyorum ki arkadaşlar, lafı çok uzatmayayım. Bu film özellikle cinlerle iletişimi ve üst boyutsal varlıklarla, melek de istiyorsan onlarla iletişimin artık ifşa olacağı, meğerse hep buradalarmış, hep bizi gözlemliyorlarmış farkındalığını bize anlatan bir film. Aynı Sümer tabletlerinde dendiği gibi tak tuk diye ses çıkaran son Adem ve Havva'nın Sümer medeniyetindeki anlatımı. O sese yakın konuşmayla ilk Adem ve Havva. Artık düşünün, ondan önceki Adem ve Havvalarda acaba nasıl konuşma sistemi vardı? Nasıl bedensellikler vardı? Emin olun ki çok farklıydı. Yine kadim Mısır, İbranice, Arapça, Farsi, Hindu, bu dilleri de ayrı bir yere koyun. Sümerle Anadolu halklarının dillerini ayrı yere koyun. Sonra alın oradan Bask'a çevirin işi, Bask bölgesini. RH negatiflerin çok olduğu korunmuş bölgeye, o bölgenin de yukarıya İzlanda'ya doğru çıktığını izleyin yol olarak ve Avrupa dillerini nasıl etkilediğine bakın. Ama yine de bu dil İzlanda ve Bask bölgesinde ve Fransa'da da aynı şekilde, İspanya'da da bir kısmında yoğun şekilde konuşulduğuna bakın. Bu da yine Atlantis'le alakalı. Ancak burada önemli bir konu RH negatif olması. Ben bunu yıllar önce anlatmıştım, RH negatifi. Eğitimde yine konuşuruz arkadaşlar. Bu eğitim oldukça kapsamlı. Etiğimizdeki
pek çok şeyi döküyoruz. Diyorlar ne yapıyorsun sen, gidiyor musun falan, bu kadar çok bilgi anlatıyorsun. Ben her öğrendiğimi, her farkındalığımı paylaşmaya çalışıyorum. Çok şükür ki iyi birleştiriyoruz. Bakın burada diğer konu, bu Frigyalı'nın arkasında çok fazla simya bilgisi var. Bunlar Sümer'de de, bu tanrılar falan Yunan'da ayrı isimler almışlar, Sümer'de ayrı isimler almışlar. Birbirlerini etkiliyorlar zaman içerisinde. Binlerce yıldan bahsediyoruz. Bu dillerin değişmesi konusunu. Öyle 20 yıl, 10 yıl değil. Yüzyıllar. Her yüzyılda değişiyor zaten çok şey. 1000 yıllarda çok daha fazla şey değişiyor. Yani bu Sümer'den Frigya'ya aktarılan simya, maji, büyü ilmi diyeyim. Bu varlıklarla temas eden insanlar çok fazla yok ama varlar ve böyle şapkalar kullanıyorlar. Anten gibi bağlanmak için bu varlıklarla. Yine piramitlerin de anten görevi var zaten. Bu bilgi verilmiş insanlara zaman içerisinde ve insanlar da çoğu zaman diğer insanlardan gizli tutmuşlar. Güç bende olsun diye. Bu varlıklarla çok yakın temasta olan Hazreti Süleyman gibi de peygamberler de var işin içinde. Ve normal insan gibi, köle gibi bunları çalıştırıyor. Zincirliyor hatta. Ölüme kadar da böyle devam ediyor. Kur'an'da da anlatılıyor. Diğer kutsal kitaplarda da anlatılıyor. Peki burada bu meteorolog kadının ağzından konuşan varlık nasıl bir varlık? Sümer tabletlerinde Tak-Tuk diye bahsedilen Adem'le Havva'nın konuşma biçimi. Anlaşılan bu varlık bir Volkin olarak bu kadının bedenine giriyor. İnsanlığın kökeninin de aslında cennette biz eğer Adem, Havva olarak bu enerjitik varlıklarla aynı yerde yaşadığı isek, demek ki özümüzde onlarla benzer olmak var. Yoksa sen meleklerin olduğu bir ortamda bu et kemik insan bedeni gibi bir bedende yaşayabilir misin? Hayır, aşağıların aşağısına atıldı, et kemik olarak dünya kabuğunun üstünde yaşayacak duruma geldi. Demek istiyorum ki bu filmde izlediğimiz zaman daha da net göreceğiz. Umarım uzaylı konularına girmez. Hep buradaydı. İlksel insan cennet ortamında orijinalinde o şekilde ses çıkartıyor idi. Ve buraya o kadının bedeninde konuşmaya başladığında da bu tam iletişim haline geçebilme ilksel durumuna girdi. Onu ifşa edecek. Benim anladığım budur. Haziran'da izledikten sonra bir daha bir yorum videosu yapabilirim ya da bir eğitimde anlatabilirim. İlmimiz daim olsun. ...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı Hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler, melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları,
Cinler insan bedenine nasıl girer? Cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası. Astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı? Cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncili, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, Dikili Taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü, İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim? Vefk nedir? Çeşitleri. Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı. Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz. Büyü nedir? Filmlerdeki metafizik bilgiler. Hitit ve Frigya. Illuminati, Masonlar. Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi. Diatlov geçidi. Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler. Dişi ve erilin bitmeyen kavgası. Cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş. Derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum.